Trabzon Havalimanı'na 100 kilometre kadar mesafede olan yayla merkezine ulaşmak için 3.30 sularında evden çıktım. Yol karanlık. 30 kilometre civarında bir yolu bu şekilde gideceğim. Kahvaltı için tam bir hazırlık yapmamıştım ama aklımda kaygana vardı. Yol üstünde bir fırından Trabzon ekmeğini alıp farklı durumlara kendimi hazırlamış oldum. Of merkeze geldiğimde güneşin ilk ışınları yeryüzünü aydınlatmaya başlamıştı. Her yıl gözlemleyebildiğim kuş sayısında azalma oluyor. Ya da onları gördüğüm alanların yerlerinde kaymalar fark ediyorum. İşte bu nedenle 2 yıl önce yollarında 80-90 km/saat hızla araçların gezdiği Sultanmurat Yaylası'na son gelişimin ardından burayı kuş gözlemi için değerlendirmeme kararı almıştım. Ama biraz büyük konuşmuşum sanırım. 2023'te yaylalara hiç gidemeyişim ve farklı türlerle de vakit geçirme arzusu beni buraya gelmek için plan yapmaya itti. Yaylaya yine klasik yolumdan çıkmak istedim. Ataköy merkezini geçtikten sonra güneş ışınları üzerine düştüğü yeşil yaprakları altın sarısına boyamaya başlamıştı. 1800 metre seviyelerine gelince ağaçlar azalmaya başladı ve yeşil çimenlerin arasında beliren zifin öbeklerini görür oldum. Hepsi açmış ve sağlıklı görünüyordu. Birkaç yıl önce Karaca gördüğüm bir yerde durdum. Güneşin istediğim seviyeye gelmesine biraz daha zaman vardı. O yüzden burada bekledim sessizce. Ancak gelen giden olmadı. Yola devam edip rakımı iyice yükselttim. Ağaç seviyesinin üzerindeydim artık. Buralarda taşlarla alçak duvarlar yapılıp sınırlar belirlenir. Neyin sınırıysa artık. İlk gördüğüm kuş bu taş duvarlar üzerindeki bir dağ incir kuşu oldu. Saat 6'yı geçmemişti henüz. Güzel bir serinlik vardı. Kuşu izlerken gözüm yerdeki orkidelere kaydı. Ne güzel açmışlardı. Başımı biraz daha çevirince bir arada duran onlarcasını fark ettim. Genelde birbirine mesafeli şekilde rastlardım. Bu derece yoğun halde ilk kez karşılaşmış oldum. Tekrar dağ incir kuşuna bakmak istediğimde onu bıraktığım yerde göremedim. Kuş bu. Durur mu hiç yerinde? Biraz ilerideki tabelanın üzerine konmuş meğer. Yeniden kadrajıma girdi böylece. Kuşun konduğu nokta gözleme başladığım yer hakkında fikir vermiş olmalı. Buralarda önceden kulaklı toygar da görürdüm ama şu ana kadar ne onları görebildim ne de seslerini duyabildim. Bir kuzgun gece nöbetini bitirmiş, yerine gelecek arkadaşını bekler gibi taşların üzerinde kendinden emin bir şekilde oturuyordu. Oldukça büyüktü. Güzel güzel oturuyordu. Rahatsız etmeden önünden geçtim gittim. Yol beni Sultanmurat Yaylası'nın merkezine ulaştırdığında çütrenin sesini duydum. Buradaki küçük ağaç ve çalılar arasında geçiş yapıyorlardı.
Kalabalığa rağmen terk etmiyorlar o noktayı. Vartan Yaylası tarafına geçtiğimde yol kenarında taşların üzerinde kuyruk kakan ve kara kızıl kuyruk ile karşılaştım. İkisi de pek toleransı olmayan türlerdendir. Kara kızıl kuyruk biraz fotoğraf almama müsaade edince onun dünyaya yeni gelmiş bir birey olduğunu düşündüm. Yeşil fonda çok da güzel görünüyordu doğrusu. Hemen ilerisinde ise farklı renklerdeki fonlarda çekmeye alışık olduğum kırmızı çütre yerine bu sefer dişi çütreyi kırmızı fonda görüntüledim. Fonumu oluşturan evlerin birinin çatısıydı. Karşıda bölgenin en yüksek zirvesi olan Madur Dağı vardı. 2700 metre. Gidişata göre orası da plan dahilindeydi. Bir çütre ailesi aşağıya kadar bana eşlik etmişti. Biraz onlarla ilgilendikten sonra bugüne kadar en güzel karelerini bu yaylada aldığım Bolmaklı Ardıç'ın taşların üzerinde hareketini fark ettim. Bu kadar açık bir alan için oldukça rahat davranışlar sergiliyordu. Sanırım karnı açtı. Yere inip beslenmesini yaptı, sonra da alandan ayrıldı. Birkaç tanesi bu şekilde alanda oradan oraya uçuştular. Sanki dikkatimi dağıtmaya çalışıyorlardı. Etrafta yuvaları olabilir. Çok sevdiğim bir kuş, ardıçlardan. Yani kara tavuk ile ortak aileden. Belki de o yüzden onu seviyorum. Aralarındaki fark olarak kabaca gerdanındaki beyaz yamalı kısmı gösterebiliriz. Bir de kara tavuk gibi güzel şarkılar söylediğine pek rastlamadım. Ona göre biraz daha sessiz bir kuş olarak gözlemledim hep. Güneş yükselmeye devam ederken alandaki kuşları ve diğer canlıları bir an önce görüntülemek istedim. Bugün akşama kadar burada kalmayı planlamıştım. Öğleden sonra güneş şiddetini yitirdiğinde sabahki bu bir nevi keşif gözlemime göre en verimli olacak kuşların peşinde olacaktım. Alanın büyüklüğü nedeniyle her yeri tekrar tekrar gezmek çok zor çünkü. Parma Yaylası tarafına tepeli ve kulaklı toygar ile Laz Güzel Esmeri için geldim. Yolda ilerlerken Laz Güzel Esmerlerinin hareketlerini görebildim. İskoç Güzel Esmeri de olabilirdi. Yerlerini hafızama kazıyıp ilerledim. Kulaklı toygar göremedim ama tepeli toygar ile selamlaştık. Kuşçuların Tibili diye seslendiği bu kuşun ötüşünü çok seviyorum. Aslında toygarların ötüşünü genel olarak beğeniyorum. Bu ailenin renk ve desen olarak albenisi yok ama ötüşleri huzur verici. Ve o huzuru aldım yine. Laz Güzel Esmerlerinin olduğu yere dönerken yol kenarındaki kar birikintilerini gördüm. Haziran ortası olmasına rağmen
güneşten saklanabilen böyle küçük kar kümeleri olabiliyor. Ben yoldayken güneş yükselip hava ısındığı için kelebekler iyice hareketlenmişlerdi. Yerde birkaç kare alıp kanat üstlerine baktığımda sahip olduğu 3 benek ile beklediğim kelebek olduğunu görmüş oldum. Eğer 3 değil de 2 benek olsaydı İskoç ya da harem güzel esmeri için inceleme yapacaktım. Buraların müdavimi küçük zıp zıp perisi de alandaydı. Önceki yıllarda yerde ve çiçekler üzerinde güzel karelerini almış olduğum için biraz da sınırları zorlamak dürtüsüyle kelebeği uçarken fotoğraflamayı denedim. Küçücük bir canlıyı hızlı kanat çırpışlarıyla kadrajın içinde bulmak gerçekten biraz zor oldu. Ama yine de farklı bir deneyim olarak güne anlam kattı. Kelebeklerin hızlıca hareketlerini izlerken yukarı doğru giden bir yolda da olduklarını fark ettim. Daha önce girmediğim bu alanda da biraz onların fotoğraflarını aldım. Burası bölgeyi üstten görebilen hakim bir noktaya benziyordu. Biraz keşif yapınca kahvaltı için uygun bir alan olduğuna karar verdim ve haritama kaydettim. Tam dönüş yapacakken bir su birikintisi içinden 6 bireylik Yeşil Düdükçün grubunun kalkmasıyla şaşkınlığımı gizleyemedim. Daha önce onlarla burada karşılaşmamıştım. Gölgede kalmış, muhtemelen de eriyen karla oluşmuş bu su birikintisinde dinleniyorlarmış meğer. Yaptıkları uçuştan tekrar buraya geleceklerini anladım ve rahatsızlık vermemek, beslenmelerine engel olmamak için oradan uzaklaştım. Havada bulut olmayınca güneş ışınları olanca şiddetiyle yeryüzüne iniyordu. Bunun gibi açık yaylalarda da bu termal etkisini arttırıyordu. Keşif gezim içinde yeterlidir deyince kahvaltıya geçebileceğimi düşündüm. Ve malzeme almak için bakkalın yolunu tuttum. Merkeze yaklaştığımda kaygana düşüncem netleşmiş oldu. Acıktıktan sonra bu kararı almam, şimdi o kayganayı bir kademe daha lezzetli hale getirecekti. Oradaki bir bakkaldan malzemeleri aldım ancak yeşil soğan yine yoktu. Son yaptığım kayganalarıma denk getiremedim onu. Yaylalardaki bakkallarda aklınıza gelmeyecek malzemeleri bulma şansınız var. Çünkü bu noktalar yerleşim merkezlerine uzak kalır. O nedenle çeşitlilik boldur. İhtiyacınız yoksa bile yolunuz düştüğünde içeriye girip bakmanızı öneririm. Laz güzel esmerleri için geldiğim noktadan geri dönüşte gözüme kestirdiğim yere geldim. Burası ufak bir tepe gibi. Ana yoldan uzak olduğu için sakin, sessiz ve çok uzakları izleyebileceğim önü engelsiz bir nokta. Çayımı demledikten sonra kayganamı hazırladım ve küçük tavamda sabırla kayganalarımı pişirmeye başladım. Yeri geldiğinde sabrın sınırlarını zorlayabilen biriyim. Hatta bu görüntüleri eşime izlettiğimde nasıl üşenmeden o küçük tavayla pişirmeye şeklinde şaşkınlığını gizleyemedi. Kaygana pişerken bir yandan masamın diğer unsurlarını hazırladım.
Son kaygana da pişince çayımı doldurdum ve hem manzaranın hem de masamın tadını çıkarmaya başladım. Oturduğum bu etrafa hakim tepede çevreyi bir süre seyrettim. Güneş iyice yükselmişken yapabileceğim çok bir şey olmadığından masamı toplayıp şemsiyemin altında oturmaya devam ettim. Kameram yanımdaydı ama. Ahlanıp vahlanmalarla sonuçmuş eski tecrübelerin birikimi olarak alınmış bu doğru kararın meyvesi büyük bir ödülle karşıma çıktı. Önce uzakta bir kızılşahin görmüştüm. Çok yaklaşmadan ileride bir tur atıp geçmişti. Kısa süre sonra bir kuş daha aşağıdan yukarıya doğru bir yükselme hareketi yaptı. Yok artık deyip onun az önceki kızılşahin olmadığını anlamam çok da uzun sürmedi. Karşıma çıkan sakallı akbabaydı. Böyle bir karşılaşmayı beklemiyordum. Daha önce hiç gelmediğim bir noktadaydım. Sadece çay içip dinlenmek için geldiğim yerde böyle bir sürpriz harika hissettirdi. Hemen birkaç kare fotoğrafını alıp kontrolümü de yaptım. Bu özel kuşu videoya almamak olmazdı. Hele böyle de bir hikayesi varken. Üzerimde tur attı. Her anında orada olduğumu biliyordu ancak onun için bir tehlike arz etmediğimden çok ani bir hareket yapmadan birkaç daire daha çizerek gözden uzaklaştı. Saatin 12'ye gelmek üzere olduğunu gördüm. Daha önceki karşılaşmalarım da genelde bu civarda olmuştu. Akbabalar sıcak havayı kullanarak yükselen kuşlardan. Onları genelde saat 10'dan sonra havalanırken görürüm. Bu sakallı da bekleneni yapmıştı aslında, ancak bu kadar büyük bir alanda tam da burnumun dibinde karşıma çıkması gerçekten şaşırtıcıydı. Hafiften bulutlanmalar başladı. Vakit öğleyi geçince bu tarz küçük bulutlar ortaya çıkar. Olur da birkaçı güneşin önüne gelirse sıcaklığın birden düşmesine neden olur. Bu da daha çok bulutu oluşturur. Sis ve ardından yağış kaçınılmaz hale gelebilir. Akşam için boğmaklı ardıça ağırlık verme yönünde karar almıştım. Önümde epey vakit olunca Madur Dağı tarafına gitmeye karar verdim. O yol boyunca da farklı ötücülerle, yırtıcılarla karşılaşabilirdim. Kim bilir belki sakallı akbaba yine karşıma çıkardı. Yol boyunca çiçekler, kelebekler çekerek Arpalı üzerinden Madur Dağı tarafına ilerledim. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan D915 Çaykara-Bayburt yolunu andıran bir yerden de geçtim. Buradaki yeşillik biraz daha farklıydı. Çiçekler de öyle. Güzel bir yoldu. Beton yoldan yukarı çıkarken karşı tarafta da güzel yerler gördüm ama dediğim gibi alan gerçekten çok büyük ve bir günde her yeri gezmek imkansız. Yoldan keyif ala ala Madur Dağı eteklerine geldim. Burada bir kahve içip dinlendim ve o dinlenme esnasında kulağıma gelen güzel bir ötüş sonrasında yerde gezen kuşları gördüm. Bunlar kulaklı toygardı. Güne başladığım tarafta görememiştim onları. Burada karşılaşmak güzel oldu. O kadar yolu boşuna geldiğimi asla düşünmemiştim ama şimdi emeğimin karşılığını aldığımı tam anlamıyla hissettim. Aynı yoldan geri dönüşümde manzarayı bir de farklı açıdan görme şansım oldu. Normalde geri dönüş yaparken geldiğim güzergahı kullanmayı pek tercih etmem. Hem yeni yerler keşfederim hem de farklı türlerle karşılaşma ihtimalini arttırırım. Bir başka gezi için gezilecek yer bulmak da önemli. Çünkü girişte bahsettiğim gibi buralar artık iyice kalabalıklaşıyor ve kuşlar daha sakin yerlere doğru çekiliyor. Bu
noktaya tırmanırken yakıt göstergesinde ani, olması gerekenden fazla bir düşüş fark etmiştim. Biraz da o nedenle farklı ve bilmediğim bir yoldan gitmeyi tercih etmemiştim. Neyse ki dönüş yolunda o fazladan düşüş yerine gelmişti de biraz rahatlamıştım. Vadinin bu tarafında inişi tamamlayıp Sultanmurat tarafında çıkış başlarken ağzını tıka basa doldurmuş bu çayır taş kuşu ile karşılaştım. Buradan geçerken gördüğüm bitki örtüsünde onu görmeyi zaten beklerdim. Çalı kamışçının sesi de geliyordu ancak onun pek dışarı çıkmaya niyeti yoktu. Biraz daha yükselince de pek hareket etmeyen bir boğmaklı ardıç ile karşılaştım. Normalde acı bir ses çıkarıp kaçması lazımdı. Açık bir yerde duruyordu. Orada yuvası olmasını beklemezdim ama yine de bir süre hareketsizce takip ettim. Ufak ufak adımlarla yerini değiştirdi, beslendi. Yaralı mı diye düşündüm ama hareketlerinde bir tuhaflık yoktu. Otların içinde öylece duruyordu. Ancak arabadan inip usulca yaklaşmayı denememe fırsat vermeden alanı terk etti. Derdi arabada oturmamdı sanırım. Sultanmurat tarafına geçtiğimde saat 16 civarlarına gelmişti. Kısa sayılabilecek bir mesafe kat etmiş olsam da dura kalka ilerlemek, çevremle etkileşimde bulunmak, toplamda 26 kilometre kadar yolu 4 saatte almamla sonuçlanmıştı. Yine de beklediğim ışığa daha 1,5-2 saat kadar bir zaman vardı. Işığın sertliğinin yanında ortam sıcaklığı da yüksekti. Kuşlar henüz hareketlenmeye başlamamışlardır. Bu da kahve zamanı anlamına geliyordu. Sultanmurat merkezi gören ıssız bir yer buldum kendime. Rüzgar biraz şiddetini arttırmıştı. Tüpüm korumasına rağmen zar zor yanıyordu. Neyse ki suyumu kaynatabildim. Yönetmen koltuğuma oturup anın tadını çıkarmaya başladım. Biraz aşağıda duran kuyruk kakanın beni kışkırtmasına başta kulak asmadım. Hiç kımıldamadan oturdum. Birazdan ağzında bir şeylerle tekrar geldi. Başını uzatıp beni izliyordu. Yuvası yakınlarda olmalıydı. Yine dayanamayıp kamerayı doğrulttum, birkaç kaydını aldım ama kalkmaya hiç niyetim yoktu. Sıcak geçen günün ardından bu rüzgar serinletmişti beni. Kahve de birazdan ayılmamı sağlayacaktı. Timelapse videolarımı alıp kuyruk kakanı biraz daha seyrettikten sonra boğmaklı ardıç için belirlediğim yere doğru harekete geçtim. Asfaltın hemen yanında 2 kulaklı toygarı yerde beslenirken gördüm. Onları yeşillerin içinde çekmek istiyordum. Böyle kıraç görüntü hoşuma gitmedi. Önceden burada daha rahat gözlemlerdim onları. Oldukça hızlı ilerleyen araçların olduğu bu ortamda alabileceğim bir lezzet yoktu ve yoluma devam ettim. Boğmaklı ardıç çekeceğim noktaya ilk geldiğimde bir kızıl şahinin alanda süzüldüğünü fark ettim. O da beni fark etmiş olacak ki benden giderek uzaklaştı. Sonrasında aracımı daha uygun bir şekilde park etmek için çalıştırdığımda bir anda yakıt bitiyor uyarıları ile karşılaştım. Yine eğimli bir pozisyonda durmuştum. Bugün harcadığım yakıt kesinlikle depoyu bitirecek seviyede değildi. Ancak riske edilecek bir durumda da değildim. Çünkü akşam vakti de geliyordu. Neyse ki yolun bundan sonraki kısmında yokuş aşağı gidecektim. Gaza dokunmadan yolun eğimini kullanarak aracı Çaykara merkeze kadar götürdüm ve ilk istasyondan yakıtımı aldım. Muhtemelen Şamandıra ile ilgili bir durumdu.
Ancak bu da başka bir tecrübe olarak haneme işledi. Bu tarz yerlere tam depo ile gelmek gerek. Dersimi aldıktan sonra günün muhasebesini yaparak eve dönüşe başladım. Maalesef son andaki heyecan ile boğmaklı ardıçlara istediğim zamanı ayıramamıştım. Ama yine de dolu dolu geçen bir günün sonunda eve huzurla dönüyordum. Amacıma ulaşmıştım. Sultan Murat gezisinden sonra gözümü Gümüşhane tarafına çevirdim artık. Bakalım hava durumu ve kuşların durumu beni nereye götürecek?